Kariyerli bir futbolcunun oğlu olarak aynı mesleği seçmek çoğu zaman heybetli babanın gölgesinden çıkma mücadelesi olarak karşımıza çıkar. Fakat Erling Haaland için böyle bir durum söz konusu değil. Johan Cruyff'un oğlu olunca oldukça mütevazi bir takımı UEFA finaline sırtlayan bir 10 numara olsanız da kariyerinizden kaçmak için formanın arkasına Cruyff değil Jordi yazdırmak zorunda kalabilir insana. Babası Alf-Inge Haaland yıllarca Leeds United, Manchester City gibi takımlar görmüş kariyerli bir oyuncu olsa da Erling Haaland profesyonel olduğu ilk andan beri formasının arkasına hiçbir zaman Erling yazdırması gerekmeyeceğini biliyordu. Erling Haaland 21 Temmuz 2000 yılında babasının o dönem formasını giydiği Leeds United'ın şehri olan Leeds'te dünyaya geldi. Babası Alf-Inge Haaland'ın Premier Lig'de forma giymiş olmasından dolayı küçük yaşlardan beri futbolla iç içe olan Erling Haaland fiziksel olarak da yaşıtlarına göre hep avantajlı olmuş. Baba Alf Haaland oğlunu sık sık maçlara götürdüğünü belirtse de onun atletizm ile spora başladığını söylüyor. Erling babası gibi futbol kariyerine Norveç'in Brøndby takımında başladı. Brøndby'ın U19 takımında kendini gösteren Erling kısa sürede A takıma yükseldi. A takımda 2 sene geçirdikten sonra 2017'de ülkenin önde gelen takımlarından Molde'ye transfer oldu. O dönemde Molde'nin başında şu an Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer bulunuyordu. Babasının aksine defansif orta saha ya da stoper olmak yerine Erling golcü bir kimliğe bürünmeyi hedefledi ve forvet mevkinde kendine yer edindi. Molde formasıyla ilk maçında Volda'ya karşı sonradan oyuna girdi ve 6 dakika sonra ilk golünü kaydetti. Temmuz 2018'de ligin namağlup lideri Brøndby takımına karşı 4-0 galip gelen Molde'de gollerin tamamını Erling atmış, sonraki günlerde gazete manşetlerinden düşmemişti. Molde formasıyla 50 resmi maça çıkan genç oyuncu 20 gole ulaşırken 6 asist yapmayı başardı. Galatasaray Sukut ekibinin radarına Molde'deki ilk profesyonel sezonunun başında takılan Haaland için Fatih Terim'in yoğun talebi üzerine Molde ile pazarlığa girildi. Henüz Salzburg'un dikkatini çekmesinden 1-1,5 ay önce gerçekleşen bu pazarlıkta Molde 2.500.000 euro nakit para istedi. Ancak Galatasaray'ın kasası o anda boştu. Galatasaraylı yöneticiler 3 milyonu birkaç yıla yayılan taksitlerle ödemek isteyince Norveç ekibinin yanıtı net oldu. Nakit yoksa oyuncu da yok. Nasıl olsa daha iyi bir teklif gelir. Zaten çok da beklemeleri gerekmedi. Salzburg kısa sürede 4 milyon euro bonservis, bir sürede ücretsiz kirada bırakma önerisiyle Haaland'ı kadrosuna kattı. 2018-2019 sezonunun başında Salzburg ile 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu Norveç Ligi'nin bitmesiyle devre arasında takıma katıldı. Ancak Salzburg takımında istediği kadar forma şansı bulamadı. Ama Haaland'ın yapısında pes etmek ya da bırakmak yok. Dünyanın en iyisi olma hedefiyle çıktığı bu yolda her çalışmasının, her başarısının gün geçtikçe daha da üstüne koymaya karar vermişti. 2019-2020 sezonunu az önce yaptığım tanıma tam olarak uyan Erling Haaland'ın henüz 19 yaşında tüm dünyaya kendisini kanıtladığı bir sezondu. Bu sezonda formayı almayı başaran Haaland aynı zamanda 19 yaşında rekorlar kırmaya başlayacak, içinde rekabetçi duygusunun yanına bir de kazanma hırsını koyacaktı. Erling Haaland, Salzburg formasıyla çıktığı 22 maçta toplam 28 gol, 7 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 3 maçta 6 gol atmayı başardı. Bu sayede Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema'dan sonra çıktığı ilk 3 maçta da gol atan ilk 20 yaş altı futbolcu oldu. Aynı zamanda 19 yaşındaki Norveçli Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 3 maçta 6 gol atan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti. Ekim ayında ilk defa Norveç milli takım formasını giymeye başardı. Bu gösterdiği olağanüstü performans onu Avrupa'nın en popüler çocuğu haline getirdi. 2019-2020 sezonu devre arasına gelindiğinde Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Juventus, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi kulüpler Erling Haaland için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Üzerinde ciddi bir baskı oluşmuştu Haaland'ın. Birçok kulüp onu isterken
Manchester United'ı çalıştıran eski hocası Ole Gunnar Solskjaer onu kadrosunda görmek istediğini söylemekten çekinmemeyi bırakın, her toplantıda, hatta her maç çıkışı röportajında bile onu Manchester United'da ne kadar çok görmek istediğini anlatıyordu. Haaland tüm bu söylenenlere, yazılanlara, hatta idolü ve eski hocası Solskjaer'e rağmen seçimini Dortmund'dan yana kullandı. Dortmund, Erling Haaland'ın sözleşmesindeki 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Haaland'ı transfer etti. Dortmund ile ligin kalan maçlarında üstüne daha da koyarak performansını yükseltti. İlk lig maçına sonradan girdi ve 33 dakika sonra hat-trick yaptı. Bunun yanı sıra kaleyi bulan ilk şutu da gol oldu. İkinci maçında da gol attı. Hatta üçüncü çıktığı maçta da. Aynı zamanda bu bir rekor anlamına geliyordu. Alman ekibinde 3 maçta toplam 154 dakika süre alan Haaland 7 gol atarak bir rekorun daha sahibi oluyordu. Bu zorlu sezonda Erling Haaland Dortmund'da 18 maçta 16 gol 3 asistle oynadı. Dortmund'un onun için ne kadar uygun bir yer olduğunu anlamak çok da zor olmasa gerek. 2020-2021 sezonunda şu ana kadar Bundesliga'da 22 maçta 21 gol 5 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 10 gol 2 asist yapmayı başardı. Toplamda 29 maçta 31 gol atarak nasıl bir golcü olduğunu fazlasıyla gösteriyor. Bu performansı sayesinde sezon sonunda Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint-Germain arasında büyük bir transfer savaşı izleyebiliriz. Oyun hamuru gibi esnek ve her yönü gelişebilecek bu kariyeri inşa ederken Erling'in zihninde hangi idol var? Bu sorunun cevabı insanı daha da heyecanlandıracak cinsten. Zlatan İbrahimović. Çok iyi olma yolunda ilerleyişi, oyunu oynayışı, birçok rol modelim var. Ve birçok futbolcuya bakıyorum. Ama Zlatan en büyüğü. Ayrıca İskandinav. Birisinin onun tahtını devralması gerekecek diyecek kadar özgüvenli olması da rol modelini doğru seçtiğini gösteriyor. Erling Haaland'ı sahada özel kılan elbette kendini Zlatan'a benzetmesi değil. Hatta bolca gol atması bile tek başına bunun altını doldurmaz. Farklı olmak zorundasınız. Ve o bayağı bir farklı. Onu tek boynuzlu at sınıfına alan, boyunu inkar edecek birçok farklı özelliği tek çatıda toplaması. Sanki uzun değil de pırpır bir kısaymışçasına hareketli, ceza sahasıyla kendisini sınırlayan bir oyuncu değil. Yüzü dönük, toplam mesafe kat edilişi de 1.70'lik Kuzey Afrikalı kanat oyuncularını andırıyor. Bunlar yetmezmiş gibi tecrübesine oranla iyi de servis yapıyor. Gol vuruşlarına henüz gelmedim. 21 yaşında komple paket vaadinin altını doldurabiliyor olması korkutucu olsa da hayal gücümüzü de zorluyor. Acaba 5 yıl sonra nasıl bir tabloyla karşılaşıyor olacağız? Borussia Dortmundlu ve Norveçli olmak için güzel bir zaman.